açık olduğunda gözler yalan söylemez Jax. Peki ya sona ulaşsaydık? Düşünsene, yarın sabah uyanıyorsun ve ne yiyeceğim diye düşünmene, işe gitmene ya da bu ayki borçları dert etmene gerek yok. O an tüm insanlıkla beraber senin zihninde sanki dev bir internet ağına bağlanmış, herkes birbirini tam olarak anladığı için küskünlükler, dargınlıklar bitmiş, tüm sorunların kaynağı oracıkta anlaşılmış. Artık insanların yalan söylemesinin bir anlamı kalmamış. İşte Nihai, ihtişamlı evrim. de tam da böyle bir şey. Victor'un görkemli evrim argümanını anlamak için önce Victor'u anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla Victor'u çoğu kişi ya anlamamış ya da yanlış anlamış. Victor'u kabaca dizide 5 farklı aşamadan geçtiğini görebiliriz. 1 Hextech'ten önce, 2 Hextech'in keşfi, 3 Hextech'le temas, 4 Hextech'le birleşme ve 5 ihtişamlı evrim. Hextech'ten önce Victor dizide en alttan en üste kadar her yerde bulunmuş tek kişi diyebilirim. Yani diğer karakterlere baktığımızda hepsi belli sınırlar içerisinde kalmış, belli yerleri görmemiş karakterler ama Victor öyle değil. Victor, Zaun'un sokaklarından tut Piltover Corsair'in oturumlarına katılmaya kadar her yerde bulundu. Ayrıca Victor biraz erken olgunlaşmış bir çocuk çünkü ona hastalığının verdiği bir yük var. Gerek engeli yüzünden, gerek kişiliği yüzünden hayatının kısa olduğunu fark edip çabucak bir olgunluk aşamasına geçiyor. Daha o yaşlarda ve imkansızlıklara rağmen kurmalı bir oyuncak gemi yapacak kadar kendini geliştirmek her çocuğun harcı değil. Sinch ve Heimerdinger da bunu tek bakışta fark etmişti. İkisiyle de yolu kesişen Victor ilk başta Sinch ile birlikte beraber bir yalnızlık paylaşıyordu ama konu etik olunca yollarını kısa sürede ayırdı. Daha çocuk aklıyla bile etik anlayışının bu kadar gelişmesi cidden takdire şayan. Bir sonraki durağı olan Heimerdinger büyük ihtimalle onu Zaun'da gördü ve yanında götürmeye karar verdi. Gerçekten Victor Zaun'da bir mücevher gibi parlıyordu. Tabi Victor'un bu parlaklığının yanı sıra büyük eksisi olan hastalığı da yakasını bırakmıyordu. Tıpkı Heimerdinger'ın dediği gibi. Bir sürü öğrencim geldi geçti. Ne acı bir gerçektir ki en parlak olanlar en hızlı tükenip gidenler oluyor. Hextech öncesi Victor aslında gerçekten de akademik açıdan başarılı, dekan yardımcılığına kadar yükselmiş, gayet genç, parlak bir bilim adamıydı. İlk defa konseyde Jace'i dinlerken orada herkesten farklı olarak bir açık görüşlülük sergiledi ve bir cesurluğu vardı. Düşünsenize, tırnaklarınızla kazıya kazıya geldiğiniz bir kariyeriniz var. Zaten dışlanmışsınız. Sonra kimsenin ciddiye almadığı bir insanın fikrini dinliyorsunuz ve resmen ülkeden sürülme ihtimalini göze alarak o fikrin peşinden gidiyorsunuz. Gerçek bir bilim adamının yapabileceği bir fedakarlık diyebiliriz. Hextech'in keşfi. Hextech görece yeni bir teknoloji olmasına rağmen kısa sürede büyük atılımlar yapınca Victor da kendisi gibi acı çeken diğer Zaunluları düşündü ve kısa sürede onların hayatlarına dokunmayı hedefledi. İnsanların artık acı çekmek zorunda kalmadığı bir gelecek hayali. Tıpkı bana Nikola Tesla'yı hatırlatıyor. Şahsen bir Nikola Tesla hayranı olarak Victor ile Nikola Tesla'nın bayağı bir ortak noktası olduğunu gördüm. Hatta Victor'un birebir Nikola Tesla'dan esinlenildiğini söyleyebilirim. İkisi de sürekli çalışan, maddiyat, makam, mevki gibi beklentileri olmayan insanlar. Fiziksel özelliklerinden tut saç şekilleri, ahlak anlayışlarına kadar bayağı bir ortak noktaları var. Tabii ortak yanları olumsuz taraflarda da benzer. Çünkü ikisi de aynı kayaya çarpıyordu her seferinde. Bir teknoloji var elimde, insanlar için dünyayı daha iyi bir yer yapmak istiyorum ama toplumun önde gelenleri buna karşı çıkıyor, engelliyor veya desteklemiyor. Gerek Heimerdinger'in korumacı iyi niyetleri olsun, gerek konsey üyelerinin çıkarları olsun, Victor Hextech'ten tam anlamıyla istediği verimi alamıyordu. Hextech'le temas. Victor zaten gelişimi yavaş ilerleyen Hextech'in yanında ölümünü de
tam tersi hızlandığını görünce tüm vaktini Hextech'e ayırmaya başladı. Bazı bilimsel keşiflerin kazara olduğunu okumuştum. Bu da onlardan birisi oldu aslında. Victor Hextech'in canlılarla temasa geçebildiğini keşfetti. Tabii önce bitkiler üzerine denese de istediği sonucu alamıyordu. Ve bu konuda uzman olan eski bir dostu aklına geldi. Tabii bir zamanlar kapısını çarparak çıktığı o eski dostunun yanına tekrar gidince ilk söylediği şey Şimdi anlıyorum. işte o zaman etiğin hayatta kalma içgüdüsüne yenik düşeceğini anlayınca oraya yeni bir anlayışla giren Victor aynı şekilde yeni bir anlayışla çıktı. Artık seçtiği yolun farklı riskleri vardı. Tabii Victor için bu yeni bir şey değildi. Çünkü kendisini anlayacak birisi olduğunu düşünüyordu. Jace anlayacaktır. İşte o yüzden en yakın dostu olan Jace'in adını söyledi. Tabii daha Bildofra bile varmadan köprüde Jace ile karşılaştıktan sonra onun yeterince açık görüşlü olmadığını anlayıp daha da içine kapanmayı tercih etti. Videonun başındaki söylediğim sözleri tekrar bir düşünün isterseniz. İlk başta biraz hoşunuza gitse de aslında biraz da korku yaratmıştır doğal olarak. Çünkü ani ve büyük bir değişimdi bu. Victor da eminim Hexcore'la ilk temasında böyle bir korku yaşamıştı. Sinch haklıydı. Doğamız bu kadar ani ve büyük bir değişime uygun değildi. Bu yüzden Shimmer'sız Victor bile başaramazdı. Neden mi Victor bile diyorum? Çünkü Victor'un çok büyük bir artısı vardı. O ölüyordu. İnsan ölümün varlığını bilince ve hissedince gerçekten bambaşka bir özgürlük hissi yaşıyor. Her şeyi kaybedeceğini bilmenin verdiği o cesaret. Hextech'le kendi üzerinde yaptığı ilk testlerindeki başarısıyla Victor gerçekten de bir çocuk gibi mutlu olmuştu. Doğuştan renk körü olan bir çocuğa ilk defa renkleri gösteren bir gözlük verdiğinizde gerçekten o an çok duygusal olabiliyor. Victor da bu şekilde hayatında hiç koşmamış, hatta hiç adam akıllı yürüyememiş birisi. Victor'u öyle koştuğunda ne kadar mutlu olduğunu düşünsenize. Bir de bu keşfi yapan kişinin siz olduğunu düşünün. Binlerce renk körü olan çocuğa gözlük vermiş kadar mutlu olabilirsiniz. Hatta gözlük vermeden bile öte direkt siz o çocukları iyileştiriyorsunuz. Tabii Victor da bu heyecanla birlikte hemen ofisine geri dönüp testlerini ilerletmeye çalışırken maalesef Sky'in kollarında kül olmasına şahit oluyor. 5 dakika önce yaşadığı o heyecan ve mutluluk bir anda yerini hüzün ve telaşa bırakıyor. Victor o an ne yapacağını bilmemenin telaşıyla Sky'ın notlarını okudukça kendisi hakkında bazı şeyler fark ediyor. Birden kendisini Sinch'le aynı çizgide buluyor. Kendisine sorular soruyor. Benim etik anlayışıma ne oldu? Bana bir bak. Shimmer kullanıyorum. Bir zamanlar Sinch'in yanından da bu sebeple ayrılmamış mıydım? Ne değişti şimdi? Evet, Hextech'in iyileştirici bir gücü var ama madalyonun diğer yüzüne de bakmak gerekiyor. Victor'un kendi hatası olmasa bile Hexcore birisinin tozlarına ayrışmasına sebep olmuştu. Bir kişi bile zarar görüyorsa biz buna iyilik diyebilir miyiz? Victor'un farkına vardığı ikinci şey ise etrafında onu olduğu gibi seven, ona hayranlık duyan insanların olması ama Victor'un bunu görememesi. İşte Victor'un o efsanevi cümleleri tam burada mana kazanıyor. Yüceliğin peşinde iyiliği unuttuk. Victor Sky'a ilham olduğu gibi artık Sky da Victor'a ilham olmuştu. Belki de Hexcore üzerindeki tek eksik ürün olan ilhamı Sky'dan almıştı. Tabii Victor bu aşamada çoktan Hextech'ten vazgeçmiş ve ölümü kabullenmiş olsa da Hexcore için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hextech'le birleşme. Her ne kadar Jace Victor'a söz verse de en iyi dostunun hayatta tutma arzusu ile etiğin çelişkisini yaşadı. Sonunda Sinch gibi etiği göz ardı ederek Victor'u Hexcore ile hayatta tutma kararı aldı. Victor bir nevi vazgeçtiği bu yola kaderin etkisiyle geri dönmüş oldu. Tabii gözlerini açtığında dünyayı eskisi gibi görmüyordu. Jace, en iyi dostu, bir kez daha sözünü tutmamıştı. En iyi dostunun bile Sinch gibi davranıp etiği göz ardı etmesi Victor'un oracıkta yollarını ayırma kararına sebep olmuştu. Jace duygusal olarak doğru olanı yapsa da mantıken yanlış olanı yapmıştı. Jace dizide mantık ve duygunun bu denli sert çarpıştığı iki büyük anı deneyimleyen tek karakter olabilir. Dostun kollarında ölüyor ama bir yandan da kendisini kurtarmamanı istiyor. Dostun kendisini öldürmemeni istiyor ama bir yandan da kendisini öldürmeni söyledi.
Devam edecek olursak Sky Hextech aracılığıyla Victor'u yönlendirerek Zaun'daki en çok acının yaşandığı yerlere beraber gittiler. Victor o zaman derinlerinden gelen iyileştirme içgüdüsüyle bir zamanlar masum bir adam olan Huck'ı tekrar iyileştirmişti. Artık bir nevi İsa peygamber gibiydi. Toplumun en alt kademesi olan kölelerden başlayarak dinini ve düşüncelerini yaymaya başlamıştı bile. Victor'un başarısı hızlıca artıyordu. Victor kısa zamanda bir komün kuracak kadar çok mürit toplamıştı bile. Hatta Victor'un ünü o kadar hızlı yayılıyordu ki komüne gelen insanları karşılıklı iyileştirmesi konseydeki salonun bile kulağına varmıştı. Tabi sanılanın aksine Victor her gelen iyileştirdiği kişiyi komüne dahil etmiyordu. Eğer kişi istek dahilindeyse ve tek bir zihin olmayı kabul ediyorsa ancak o zaman komüne dahil olabiliyordu. Getireceğim bütün askerleri, güçlendirmeyi kabul edersen seni bu anomaliye götürürüm. Gönüllü olan herkesi evrimleştiririm. Victor her ne kadar her iyileştirdiği kişi başına güç kaybetse de Piltover'daki Hexgate'in çekirdeklerini kullanarak kendini hayatta tutabiliyordu. Va ve Jinx de bu ünü duymuş olacak ki Vander'ı da Victor'un komününe kadar getirmişti. Sky Victor'u her sistemin bir sınırı var diyerek uyarsa da Victor Vander'ı iyileştirmek için bu riski göze almıştı bile. Tedavide olumlu ilerliyordu aslında. Vander eskisi kadar vahşi değildi. Sinch Ambessa'nın ordusuyla kapıya dayanınca içeride Victor'un olduğunu fark etmişti hemen. İçeride hoca ve öğrenci arasındaki o evrim ve kader tartışmasını izlemek gerçekten çok güzeldi. Sinch evrimi doğayla savaşmak olarak görüyordu. Deneylerindeki deneklere dikkat ederseniz sürekli bir mücadele halinde olan ve acı çeken canlılar olduğunu görebilirsiniz. Victor ise evrimi doğanın hükümsüz kalması olarak yorumluyordu. Victor için evrim daha çok akışına bırakılmış bir süreçti. Kader zaten evrimi olması gereken yere, yani görkemli evrime taşıyacaktı zaten. Ne diye savaşalım ki? Eğer benim görkemli evrim teorim doğruysa bu komün büyür ve doğru yolumuzu buluruz. Sinch ise bunun sürdürülemez olduğunu, akışa bırakmanın işe yaramayacağını söylemişti. Victor bunu ilk başta kendisi üzerinden düşünse de Sinch'in bahsettiği asıl sıkıntı insanlıktı. Neyse ki Victor kısa süre sonra eski dostunun ziyaretiyle bunu anlayacaktı. Jace ikinci defa mantık ve duygunun savaşını veriyordu. Ve Jace bu sefer sınavın hakkını verdi ve mantıklı olanı yaptı. Victor bu aşamadan sonra tekrar içsel bir sorgulamaya girişti. Komünün başarısızlığını düşünürken Victor sorunun kaynağı olan çok kritik bir sonuca varmayı başardı. İnsan doğası gerçekten de bir madalyonun iki farklı yüzü gibiydi. Rasyonellik ve duygusallık. Bu iki birbirinden ayrılmaz parça çatışıyordu. Bu kimseye zarar olmayan komün bile başarısız olduysa bunun başka bir sebebi olabilir mi? Victor'un çevresine baktıkça gördüğü şeyler, öfke, şefkat, nefret. Nasıl olur insanlar bu barış ortamında bile rasyonel davranamaz, gerektiğinde aklını kullanamaz. Şunlara bir bak, hepsi duygularıyla hareket ediyor. O halde Victor bu sorunu kökten çözmeliydi. Bu çelişkiye bir son verilmeliydi. Savaştan sonra Victor'un kendi kozasına çekilip düşünmeye başladığını görüyoruz. Ardından Sinch'in haklı olduğunu farkına varıp Sinch'e teşekkür etti. Bu aşamada Victor'u artık daha kaderci taraftan Sinch gibi doğayla savaşan birisine kaydığını görüyoruz. Victor artık insanların kendi başına bırakıldığında bu acı çemberinden çıkabileceğine inanmıyor. Ambessa ile anlaşma yaptıktan sonra ihtişamlı evrimi başlatmak için Hex geçitlerin olduğu yerdeki anomaliye yol almanın planlarını yapıyorlardı. Victor, Sinch yüzünden tedavisi gerisin geriye gitmiş Vander'ı feda etmek istemiyordu yine de. O yüzden son kez eski dostunun onu anlayacağını düşünüp kapısını çalmaya karar verdi. Ve komünün ilk üyesi olan Huck'ın vücudunu bir robota evrimleştirip barış için konseyin yolunu tutmaya başladı. Bu da bana Matrix filminin önceki olaylarını anlatan Animatrix dizisini hatırlattı. Dizide robotların ve insanların savaşında, robotlar açıkça güçlü olmasına rağmen insanlara elçi gönderip barış teklif ediyorlar. Gönderdikleri elçi de tıpkı insanlara benziyor ve insanların gönlünü almaya amaçlıyor. Tıpkı Victor'un yaptığı gibi. Animatrix'te olduğu gibi Victor da konseyden, yani Jace'den olumlu bir sonuç göremedi. Victor, Jace ile eski güzel günlerdeki partnerliğini isterken
Chase ise Victor'un değiştiğini söylüyordu. Bu sefer çizgisinden ayrıldığı için terk edilen taraf Victor olmuştu. Victor ise tüm kalbimle bundan kaçınmak istiyorum derken acı bir gerçeği gösterdi. Jace'i, en yakın dostunu seviyordu ama akılcı davranıp herkesin iyiliği için Görkemli Evrim adına bunu da yapması gerekiyordu. Jace zamanında bunu yapamamıştı ama Victor yapmalıydı. Jace'i aradan çıkarmalıydı. Victor aslında gücünün bir nevi demosunu göstermişti ama dizinin çok güçlü iki karakterini alt etmeyi başarmış neredeyse. Mel'in kalkanını güç bile kullanmadan nazikçe aşması, Jace'i basit bir hareketle yere itip zorlanmadan tek eliyle kaldırması, ama fiziksel gücü yetmezdi. Duygusal olarak da güçlü kalmalıydı. En yakın dostu ellerinde son nefesini verirken o tarafa bile bakmadan bu işi bitirmeliydi. Tabi bu olaylar zincirinde dikkat çekici birkaç şey vardı. Jace'in silahı ne zaman Victor'la bir temasa geçse bir nevi dalgalanıyordu. Jace'in silahına baktığında ise gözlerinde bir şeyden alamadı. Jace'in silahın içinde farklı bir şey vardı. Mel eğer biraz daha gecikseydi Victor belki bunun kendi evreninden gelmediğini fark edip daha farklı bir sonuca ulaşabilirdi, kim bilir. Ardından Mel'in yardımıyla Jace Victor'a son vuruşu yaparken bileğindeki ürünün birden kaybolduğunu görüyoruz. Final sahnesinde gördüğümüz gibi oradaki ürün bir şekilde Jace'in ruhuna işliyor. Tabii ikinci kez en yakın dostundan ölümcül bir darbe alan Victor mutsuz bir şekilde zorunda kaldığı o yolu seçmeye karar veriyor. Doktor, işleme başlayabilirsin. Görkemli Evrim insanları duygularından arındırdığı gibi Victor'u da kendi duygularından arındıracaktı. İşte burada Victor kendini feda etmeliydi. Neden mi Victor kendini feda ediyor diyorum. Hadi Victor'la biraz empati yapalım. Sky, sevdiğiniz kadın, en yakın dostunuz. O sizin bir nevi duygusal tarafınız, bir nevi ilhamınız. Bunca zaman insanlığın iyiliği için ondan da vazgeçmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Sky sizinle aynı zihin içinde yer alıyor. Sizin bildiğiniz her şeyi o da biliyor. Yani Sky aslında olacakların farkında. Peki ona ne diyeceksiniz? Sky'a veda ederken Victor'un yaşadığı o mahcubiyete bir bakın. Söyleyecek bir şey yok. Sadece Sohbetlerimizi özleyeceğim. demekle yetiniyor. Aslında bu bir yalan ve Sky da bunun farkında. Sky da Victor'un aslında kendini ne kadar kötü hissettiğinin farkında ve o da bir şeyler söylemeli. Peki ya hangisi daha az acı verici? Hiç dinmeyecek bir özlem hissi mi? Yoksa bundan sonra sonsuza kadar özlem hissinizin olmaması mı? Siz karar vermeye çalışın. Sky ise bu iki düşünce arasından daha merhametli olan Hayır. Özlemeyeceksin. sözünü seçiyor. Artık sonsuza kadar özlem duygun olmayacak. Merak etme, doğru olanı yaptın. Duygusal davranmadın. Gerçekten iki kelimelik bir cümle için fazla ağır bir gerçeklik. İşte Sky da gitti. Artık sonsuz bir yalnızlık çekeceksiniz. Diğer herkes zihinsel anlamda cennette yaşarken siz anlamsız bir yalnızlıkta boğulacaksınız. Hangimiz insanlık için bunca büyük bir fedakarlığı yapabilir? İhtişamlı Evrim. Yenilenme özelliğiyle birlikte Victor fiziksel özelliklerini de evrimleştiriyor. Yüzünün önünde yukarıya dönük bir ok işaretiyle birlikte Victor bize duygularımı geride bıraktım. Artık üst bir insanım, evrimleştim mesajı veriyor resmen. Ayrıca ok bir nevi bir çarmıha benziyor. Sanki İsa'ya tekrar bir gönderme yapıyor. İşte fedakarlık burada. Kendimi çarmıha gerdim. Kendimi feda ettim. Ayrıca konuşmalarına bakacak olursak daha robotik, sonuç odaklı ve eski konuşmalarında olan her zaman bir seçenek vardır diyen Victor artık yok. Şimdi ise seçime bir yalan diyor. İnsanlığın bu çabalarının anlamsız olduğunu anlatırken Jace'in bir yandan Hextech'i kapatmak için uğraşmasını izliyoruz. Victor'un da basit bir çaba ile Jace'in tüm uğraşlarını bertaraf etmesi aslında bize canlı canlı bunu gösteriyor. Ve finaldeki o muhteşem sözleri. Zihinlerinden geçeni biliyorum Jace. Daha iyi hayatlar istiyorlar. Ama duygu mantıkla çelişiyor. İşte şimdi Victor'un temel argümanını inceleyebiliriz.
Ya tek zihin olsaydık, mesela karıncalar ya da arılar gibi, tek bir zihin gibi hareket etseydik her şey daha kolay olmaz mıydı? Neden bireysel olalım ki? Sonuçta aramızdaki bu kopukluk bir sürü israf oluşturmuyor mu? Mesela en basitinden pastaneye gidiyorsunuz ve orada satılmayan ve bayatlayan bir pasta görüyorsunuz. Pastane sahibi o bölgedeki herkesle mesela iletişimde olsa ve talebe göre pasta yapsa daha güzel olmaz mı? Bilmiyorum aranızda tartışma programları izleyen var mı ama şahsen ben izliyorum. Daha doğrusu izleyemiyorum çünkü günümüz tartışmaları fikirden çok duyguların çarpışmasından ibaret. Bir kere şöyle dolu dolu kaliteli bir tartışma bulamıyorum maalesef. Hep ego, kibir, tartışma safsataları vesaire bununla geçen tartışmalar izliyoruz. Bu konuda yapay zekanın gelişmesini ve tartışmalara hakem olmasını o kadar istiyorum ki herhalde ancak o zaman gerçekten fikirlerin çarpıştığı bir tartışma görebilirim. Aranızda illa çocuk ya da evcil hayvan bakmış olanlar vardır. Saçma sapan şeylerden kavga ediyorlar. Mesela buradaki iki köpeğe bakın. Bir tane çorap için kavga ediyorlar. Sanki evde başka çorap yok. Çorabın bir anlamı bile yok ama işte bu köpekler duygularıyla hareket ediyorlar ve o an düşünemiyorlar. Hadi hayvanlar düşünemiyor diyelim. Mesela buradaki çocuklar. Orada bir sürü oyuncak araba almasına rağmen birbirlerinin canlarını yakıyorlar. İşte o an dışarıdan bakan biz çocuklara bakıp bir sürü araba var neden kavga ediyorsunuz? Keşke benim gördüğümü görseniz. Kavga etmeniz ne kadar boş diye içinizden geçiriyorsunuzdur. Onlar çocuk nasıl anlasınlar diye olabilirsiniz. Size güncel hayattan da örnek verebilirim. Mesela patronunuz sizin mesaiye kalmanızı istiyor. Ama keşke bunun benim için çok büyük bir fedakarlık olduğunu anlasa diye içinizden geçirmiyor musunuz? Ya da sevgiliniz belki sizden borç istiyor. Ama bu sizi zor duruma düşürüyor. Ya da Türkiye şartlarında zor bela geçinen bir kuryesiniz. Sipariş geliyor ve müşteri sizin markete uğrayıp bir şeyler daha almanızı istiyor. Oysa sizin işiniz bu bile değil. İşte Victor da bunun gibi birçok örneğe bakarak sorunu kökten çözmek istedi. Artık savaşa, açlığa, sefilliğe, yoksulluğa, yalana, dolana hiçbir şeye gerek yoktu. Tabii buraya kadar eminim birçoğumuz Victor'a hak verdik. Ama işte dışarıdan göründüğü kadar basit değil maalesef. Bu öyle bir soru ki kutsal kitaplara bile konu olmuş. Mesela Kur'an'ın daha 5. sayfasının 30. cümlesinde direkt bu konuya değinilmiş. Düşününce aslında bu konuya bu kadar hızlı girilmesi epey garip. Demek ki önemli bir soru. Rabbin meleklere şöyle demişti. Yeryüzüne bir halife yerleştireceğim. Melekler de orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni övüyor, yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz dediler. Bilmediğinizi ben bilirim dedi. Adem'e tüm esmaları öğretti. Sonra onları meleklere sunup doğru iseniz şunların esmalarını siz bana bildirin dedi. Dediler sen yücesin. Senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Sen bilensin, bilgesin. Burada da aslında meleklerin üzerine durduğu şey kan döken bir varlığa karşın neden kusursuz olan melekleri tercih etmedi? Tabii kan dökmekten kasıt insanın duygularıyla davranıp birbirini öldürmesi, acılar çektirmesi vesaire. İnsanoğlu aklını kullanmayacak, duygusal davranacak ve birilerini öldürecek. Buna ne gerek var? Allah esma denen şey her neyse onu insana öğrettiğinde meleklerin fikri değişiyor. Demek ki insan kusurlarıyla esma sayesinde meleklerden bile üstün olabiliyor. Peki bu esma nedir ki insanın kusurlarını görmezden gelmemizi sağlasın? Geleneksel anlayışa göre esma isimler demek. Yani kabaca bilgi diyebiliriz. Bir şeylerin isimlerini bilmek, niteliklerini bilmek vesaire. Yani akletme gücü, bilgiyi işleme gücü, bir nevi aklını kullanan insan diyebiliriz. Kur'an'ın da defalarca akletmez misiniz diyerek aslında insanoğluna bak siz aklınızı kullanmaya meyil etmeyeceksiniz. Bunu biliyoruz ve üstüne basa basa söylüyoruz demesi bence bir tesadüf değil. Victor'un hatası da aslında meleklerin hatasıyla aynıydı. Onlar insanı tam olarak anlamamıştı. İnsanın güzelliği hayvansal dürtülerin, duyguların arasında rasyonel davranabilmesiydi. İnsanı insan yapan, değerli yapan da buydu zaten. Mesela Matrix filmi de bu konuya değinmişti. Matrix'te Neo mimarın yanına gittiğinde mimar ona insanlık için yaptığım ilk Matrix çok mükemmeldi ancak başarısızlığı da kendisi kadar büyük oldu. Yani insan zihni mükemmel bir hayata uygun değildi. İnsan serseri bir varlıktı. Ara sıra mantıksız şeyler yapmalıydı. Ne bileyim duygusal davranmalıydı.
Mimar bunu gördükten sonra ikinci Matrix'te tam tersi mükemmellikten uzak cehennem gibi Matrix tasarladım demişti. Tabi insan zihni buna da dayanamadı. En son mimar Matrix'e kahin adı verilen başka bir program daha ekledi. Kahin aslında insanın rastgeleliğini ve mantıksız davranışlarını anlıyordu bir nevi. Ve Matrix'i de ona göre şekillendiriyordu. İşte o zaman Matrix ancak başarılı olabilmişti. Ve yine mimar Neo'ya iki seçenek sunuyordu. Sağ taraftaki kapıyı seçerse tüm insanlık ölecek ama aşkı Trinity'yi kurtarabilecekti. Sol kapıyı seçerse Matrix yeniden kurulacak ve tüm insanlık kurtulacaktı. Neo da tam insana yakışır bir şekilde duygusal davrandığı ve aşkını kurtarmayı seçti. Saçmalık. İnsan tepkileri içinde en belirgin olanı gerçeği reddetmektir. Bunu her yere uyarlayabilirsiniz. Ülkenizdeki halk sürekli yanlış kişileri mi iktidara getiriyor? Açıkça mantıksız bir sürü saçma sapan duygusal kararlar mı veriyor? İşte sebebi tam olarak bu. Rasyonelliği oturtamadık hala. Benim bu diziden ve bu mesajlardan anladığım şey, insan azıcık serseri davranmalı ama aklını da kullanarak hayatın tadını çıkarmalı. Şimdi anlıyorum. Örüntü içinde saklı mesajı. İnsanlık. Bizim özümüz. Duygularımız. Öfke. Şefkat. Nefret. Madalyonun iki yüzü. Birbirine sımsıkı bağlı. En büyük iyiliğimiz için bize ilham veren şey, aslında en büyük kötülüğümüzün de sebebidir.